Merhaba, ben kardiyoloji uzmanı doçent doktor Emrah İpek. Bugün sizlere kalp damar hastalıklarının nedenleri ve neden bu kadar önemli olduğu ve tanı ve tedavide nasıl bir yol izlediğimizi anlatmak istiyorum. Kalp damar hastalıkları neden önemlidir? Kalbimiz adeta bir motor gibi tüm organlarımıza besin ve oksijenin taşınmasını sağlar. Tüm vücudumuzun her bölümü toplar damarlar, atar damarlar ve bunların uzantıları olan kılcal damarlardan oluşmaktadır. Damar duvarında oluşabilecek herhangi bir problem, dokuların, organların, özellikle kalp ve beyin gibi hayati organların olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Peki kalp damar hastalıkları sıklığı neden artmaktadır? Bundan biraz bahsedelim. Özellikle hareketsiz yaşam, son yüzyılda hareketsiz yaşam oldukça artmaktadır. İnsanın eskiye nazaran daha inaktif olması, daha hareketsiz olması kalp damar hastalığı riskini artırmaktadır. Buna bağlı olarak dünya nüfusunun 2/3'ü ya obezdir ya da aşırı kiloludur. Buna bağlı olarak yine şeker hastalığı gibi önemli metabolik problemler ortaya çıkmaktadır. Bunların hepsi bir araya gelerek damarımızda hastalanmaya sebep olmaktadır. Bunun yanında kalp damar hastalığı sıklığının artmasında sigara içimi, tütün ürünleri kullanımı, şeker hastalığı varlığı, yüksek tansiyon varlığı, kolesterol yüksekliği ki kolesterol yüksekliği hem beslenmeyle ilişkili hem genetik boyutu var. Bunlar da kalp damar hastalığı riskini artırmaktadır. Özellikle emosyonel stres, psikolojik stres de kalp damar hastalığı riskinde önemlidir. Peki biz kalp damar hastalığını nasıl tanıyoruz? Bundan bahsedeyim biraz da. İlk etapta hastamızdan aldığımız anamnez, öykü ve fizik muayene hala önemini korumaktadır. Bir takım laboratuvar testleri yapılsa da EKG, eko gibi bunlardan da bahsedeceğim. Hastamızın bize anlattığı ilk şikayetler hala önemini korumaktadır. Bunlar bir göğüs ağrısı olabilir, göğüste sıkışma hissi olabilir, baskı olabilir, halsizlik olabilir, çarpıntı şikayeti olabilir, baygınlık hissi olabilir. Çeşitli şikayetlerle hastalarımız bize başvurabilmektedir. Tanıyı koyarken elektrokardiyografi, kalbin elektriksel aktivitesini ölçerek özellikle acil olarak kalp krizi tanısını koymada bize yardımcıdır. Bunun yanında kalp ultrasonu olarak bilinen egzersiz stres testi dediğimiz eforlu EKG ise özellikle 10 yıllık kardiyovasküler riskimizi belirlemede hala önemini korumaktadır. Kalp damar hastalıklarında özellikle koroner arter hastalığı yani kalbin kendi damarının tıkanıklığını bize göstermede önemli tetkiklerden bir tanesi de koroner tomografik anjiyografidir. Koroner tomografik anjiyografi hastaneye yatış gerektirmemesi, hızlı çekilebilmesi yönüyle tanıda bize oldukça fayda sağlamaktadır. Tabii kalp hızının 60 civarında olması ve iyotlu kontrast madde alımı ve radyasyon ile çekiliyor olması dezavantajları olsa da yeni teknolojik cihazlarla artık hastalara verilen radyasyon dozu ve verilen kontrast miktarı azalmıştır ve rahatlıkla koroner arter hastalığı varlığını gösterebiliyor. Bu test özellikle hastanın damar sertliği olmadığını göstermede oldukça yüksek özgürlüğe sahip. Dolayısıyla hızlı karar vermemiz gereken durumlarda uygun hastalarda kullanılabileceğimiz tetkikler başında yer almaktadır koroner tomografik anjiyografi. Ama asıl tanıda bize yardımcı olan tetkik ise hastanede bizim yatırarak hastalarımızı uyguladığımız özellikle sol el bileğinden ve baş parmak üzerinden yaptığımız koroner anjiyografidir. Hala tanıda en güvenilir olan yöntemdir. Tanı yanında damarda da bir darlık tespit ettiğimiz zaman koroner anjiyografi esnasında o darlığı bir stentlerle kullanarak açabilmekteyiz. Son olarak tabii bu aşamaya gelmeden nasıl önleyebiliriz damar hastalığını, özellikle atar damar hastalığını, koroner arter hastalığını ve diğer damar yataklarındaki hastalığı, bunu özetleyecek olursam hareketsiz kalmamamız gerekiyor. Haftada 5 saat ki bugün de yaklaşık
1 saat civarı bir egzersiz anlamına geliyor. Egzersiz yapmak, sigara ve tütün ürünlerinden, elektronik sigara da dahil olmak üzere uzak durmak, alkol en aza indirmek, mümkünse hiç kullanmamak. Eğer kolesterol yüksekliğimiz varsa, şeker hastalığımız varsa, yüksek tansiyonumuz varsa bunları uygun şekilde yönetilmesini sağlamak, tedavi olmak gerekli. Tabii psikolojik stresten uzak durmak, bu açıdan kalp damar sağlığımızı korumak açısından çok önem taşımaktadır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.